Hem pratik hem de çok lezzetli gelin pastası tarifiyle karşınızdayız. Videomuzda tüm püf noktalarına yer veriyoruz. Öncelikle muhallebiyi yaparak başlıyoruz. Çünkü birinci püf nokta muhallebimiz soğuk olmalı. O yüzden muhallebi bir kenarda soğurken biz kekimizi yapacağız. Muhallebi için süte şekeri ilave ettik. Sonrasında un ve nişastayı ekledik. Karıştırıyoruz sürekli ki dibine tutmasın, ikinci püf noktadır. Sonrasında kıvam almaya başlayınca vanilyayı ilave edeceğiz. Neden ilk başta eklemiyoruz? Çünkü vanilyanın tadı ve lezzeti daha da kalıcı olsun diye. Bu da üçüncü püf noktamız. Tüm malzemeler açıklamalar kısmında mevcuttur. Kıvamı koyulaşana kadar karıştırmayı sakın bırakmayın. Kıvamı koyulaşınca sizlere kıvamını göstereceğim. İşte kıvam almaya başladı. Vanilyamızı ilave ettik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamı hazır. Gördüğünüz gibi sütlaç kıvamından biraz daha koyu bir kıvamda muhallebimiz hazır. Şimdi birlikte kekimizi hazırlamaya geçelim. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Şimdi geldik kek için birinci püf noktaya. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Çırparken köpük kıvamına gelene kadar çok iyi çırpmamız önemli. Çünkü gelin pastasının keki köpük köpük ve çok pamuk gibi yumuşacık bir kek olmalı. Sizlere ikinci püf noktasını veriyorum. Nedir bu köpük kıvamına gelene kadar çırpmak? Gördüğünüz gibi şu anda hala sapsarı yumurtanın sarı rengi belli. Ama çırpmaya devam edip köpük kıvamına gelmeye başlayınca bu renk açılacak. Daha çok krem rengine yakın bir renge dönecek. O zaman köpük kıvamına geldiğini anlarsınız. Ayrıca köpük köpük kabarcıklar da oluşacak zaten. Benim gördüğünüz gibi rengi açılmaya başladı harcımın ve köpük kıvamına gelmeye başladı. Üçüncü püf noktası, şimdi öncelikle sıvıları ekliyoruz. Yani su ve yağı ilave ediyoruz. Sonrasında katıları ekleyeceğiz. Sıvıları ekledikten sonra un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpıyoruz. Çırparken lütfen dikkat edin. Katıları koyduktan sonra direkt blender ya da çırpıcıyla çırparsanız her yer toz duman olur. Bu sebeple çırpıcıyı çalıştırmadan önce şöyle yavaşça bir karıştırın, hafif harmanlansın sıvılarla katılar, sonrasında çırpıcıyla çırpmaya devam edebilirsiniz. Diğer bir püf noktasını söylüyorum, aşırı çırparsanız bu kez kekiniz çok kabarmayacaktır. O yüzden hatta bu aşamadan sonra çırpmadan sadece spatula bile kullanmanız yeterlidir ve daha iyi olacaktır. Güzelce karıştırdık. Hiçbir un ya da nişasta kalmadı. Güzel karıştığından emin oluyoruz. Sonrasında kıvamını göstereceğim sizlere. Kek hamurundan birazcık daha cıvık olması gerekiyor. Çünkü biraz pandispanyaya benzeyen bir hamuru var, harcı var kekimizin. Sizler de neden cıvık diye düşünmeyin. Kıvamımız ve ölçümüz tam ölçülüdür. Bu ölçüler büyük dikdörtgen borcama göre hazırlanmıştır. Eğer kare borcam ya da başka bir borcam kullanacaksanız lütfen ölçüleri azaltıp arttırın. Gördüğünüz borcamı kullandım. Öncelikle borcamımızı güzelce yağlıyoruz. Her tarafını, dik kenarlarını da yağladıktan sonra kek harcımızı döküyoruz. Spatula yardımıyla bütün harcı iyice sıyırıyoruz. Eşit bir şekilde tüm borcama yayıldığına emin olduktan sonra önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Lütfen kontrollü pişirin. Çünkü kekin çok kızarmasını istemiyoruz. Gelin tatlısı daha açık renkli, daha hafif bir tatlı olduğu için kızarmış sarı bir görüntü, pembeleşmiş bir görüntü istemiyoruz. Fırında fansız ayarda pişiriyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi geldik kekin hazır olduktan sonraki püf noktalarına. Kürdan yardımıyla mutlaka delikler açıyoruz. Çatal da kullanabilirsiniz. Çünkü süt döktüğümüzde üzerine ıslatmak için her yeri eşit miktarda ıslansın istiyoruz. Diğer dikkat edeceğimiz püf nokta,
Kekin mutlaka biraz bir 5 dakika belki 10 dakika kadar soğuyup oda ısısına yakın hale gelmesi lazım. Sütü çünkü döktüğünüz zaman hem ekşimesin hem de hamurlaşmasın diye. Yaklaşık 10 dakika kadar dinlenen kekin üzerine oda sıcaklığındaki beklemiş olan sütü yavaş yavaş ilave ediyorum. Her yerine, kenarlarına, ortasına, her yerine gezdirdiğimizden emin oluyoruz. Bu sırada muhallebimiz ilk önce pişmişti ve soğumaya bırakmıştık. Ara ara karıştırıyoruz ki üzeri kabuk tutmasın diye. Soğuyan muhallebimizi hafif soğumuş olan kekin üzerine ıslattıktan sonra sütle döküyoruz. Muhallebinin her yere eşit yayılmasını sağlıyoruz. Eğer yayılmadıysa spatula kullanarak ya da bir kaşık yardımıyla düzelterek yayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde tüm kekin üzerini muhallebiyle kaplıyoruz. Bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın diye eşit şekilde yaymaya dikkat edin lütfen. Gelin pastanızın çok lezzetli olmasının önemli bir püf noktası da şu ki Hindistan cevizini bol kullanıyoruz. Bütün muhallebinin üzerine bol miktardaki Hindistan ceviziyle ben yaklaşık 2 su bardağı kullandım. 1 su bardağı yeterli ancak 2 su bardağı kullanırsanız gerçekten daha lezzetli olacaktır. Hindistan cevizi serpiştirdikten sonra dilerseniz üzerine fındık, ceviz, Antep fıstığı da kullanabilirsiniz dilimleyip süslemek için. Hatta orman meyveleri ya da çilekle de süsleme yapabilirsiniz. Ben sade tercih ettim. Şunu da belirtmek isterim ki gelin pastasını bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında bekletirseniz lezzetine lezzet katacaksınız. Daha yumuşacık, daha ıslanmış, daha lezzetli bir pastanız olacaktır. Umarım başka tariflerde, başka lezzetlerde tekrar sizlerle buluşuruz. Kanalımızı takip edip bizlerin videolarını beğenirseniz destek olmuş olursunuz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederiz. Görmek istediğiniz, izlemek istediğiniz tarifler varsa bizlerle yorumlarda buluşursanız seviniriz. Eğer pratik tarifler görmek istiyorsanız, tatlı tariflerini daha sık görmek istiyorsanız ya da ana yemekleri görmek istiyorsanız bizlerle paylaşın lütfen. Sizlere de afiyetler olsun.